Evet arkadaşlar, uzun zamandır beklediğimiz eyalet transferi sonunda geliyor. Bu videoda eyalet transfer sistemi ile ilgili bilmeniz gereken her şeyi kısa ve anlaşılır bir şekilde açıklamaya çalışacağım. Öncelikle hangi eyaletlere gidebilirsiniz? Transfer için hangi şartlar gerekiyor? Transfer puanı, transfer bileti nasıl çalışıyor? Kaç transfer biletim olmalı? Normal eyalet nedir? Öncü eyalet nedir? Davet sistemi nasıl çalışır? Ve transferden önce nelere dikkat etmemiz gerekiyor? Bunlara değineceğim. Öncelikle eyalet transferi nedir? Temel olarak başlıyorum. Eyalet transferi şehrimizi mevcut eyaletimizden başka bir uygun eyalete taşımaktır. Ancak istediğimiz herhangi bir eyalete gidemiyoruz bildiğiniz gibi. Oyun bizi belli gruplara ayırıyor. Biz bu gruplar içerisinde uygun olan bir eyalete gidebiliyoruz, transfer olabiliyoruz. Bu nedenle transfer başladığında ilk yapmamız gereken şey transfer grubunda olduğumuz eyaletleri kontrol edip uygun eyaleti seçmek. Hangi eyaletlere gidebiliyoruz diye sorarsanız da 19 farklı grup bulunuyor. Buraya ekrana veririm grupları. Siz hangi transfer aralığındaysanız, hangi gruptaysanız o eyaletlere geçiş sağlayabilirsiniz. Transfer için gereken şartlardan bahsedelim. Hedef eyalet bizim için uygun olmalı. Ayrıca yeterli transfer biletimiz bulunmalı ve hedef eyaletin belirlediği güç sınırına uygun olmamız gerekiyor. Bazı durumlarda ise hedef eyaletin güç sınırının üzerindeysek özel davet kullanarak bizi oraya davet edebiliyorlar. Veya biz asker silerek olsun, kahraman leveli sıfırlayarak olsun gücümüzü düşürerek belirlenen gücün altındaysak o eyalete transfer olabiliyoruz. Hadi gelin transfer bileti nasıl hesaplanıyor ondan bahsedeyim. Transfer bileti sayısı transfer puanımız ve hedef eyaletin transfer reytingine göre belirleniyor arkadaşlar. Bu nedenle herkesin ödeyeceği bilet sayısı aynı olmuyor. Transfer bileti maliyeti 1 ile 50 bilet arasında değişebiliyor. O sizin gücünüzle alakalı biraz. Kesin bilet sayımızı ise transfer ekranında hedef eyaleti seçtiğimizde görebiliyoruz. Burada önemli bir nokta var. Özel davet almak transfer maliyetini düşürmüyor. Bilginiz olsun. Hani özel davetle biletsiz giderim gibi bir algı var. Öyle bir şey yok. Aklınızda bulunsun. Transfer maliyeti düşürülebiliyor mu peki? Yani burada internette çok fazla yanlış bilgi dolanıyor. Kahraman donanımlarını çıkarmak, birlikleri azaltmak veya farklı işlemler yapmak transfer puanınızı düşürmüyor arkadaşlar. Bilginiz olsun. Dolayısıyla sırf daha az transfer bileti ödemek için hesabınızı gereksiz yere zayıflatmayın. Transfer döneminden önce yapabileceğiniz en doğru şey ise gereksiz yükseltmelerden kaçının, gereksiz çantadaki eşyaların kullanımından kaçının. Onun dışarısında yapabileceğiniz çok fazla bir şey yok. Normal eyalet ve önce eyalet farkından bahsedeyim biraz size. Normal eyalette belli bir güç sınırı vardır. O güç sınırından örnek veriyorum 1 milyon gidebilirsiniz. Hiçbir sıkıntı yok. Fakat öncü eyalet zaten güçlü olduğu için oranın güç sınırı biraz daha alt, örnek veriyorum 1 milyon değil 500 bindir. O şekilde niteliği karşılamanız gerekiyor. Önce eyaletlerde kurallar biraz daha sıkı, bilginiz olsun. Aynı şekilde normal davet ve özel davetten bahsedeyim. Normal davet hedef eyaletin güç sınırının altında bulunan oyuncular için kullanılırken özel davet ise güç sınırının üzerinde bulunan güçlü oyuncular için kullanılır. Yani balina oyuncular için özel davet atılır genelde. Donanımlarınız kötüdür, tılsımlarınız kötüdür. Sadece asker basmışsınızdır. Gücünüz yüksektir. Yani kolay kolay size özel davet atmak istemezler. Bilginiz olsun. Şimdi transfer 3 aşamaya bölünüyor arkadaşlar. İlk aşama transfer öncesi aşama. Bence en önemli aşama bu. Çünkü gitmek istediğiniz yeri burada belirliyorsunuz. Yani neye göre belirlemeniz gerektiğinden de bahsedeceğim biraz sonra. İkinci aşama davetli transfer aşaması. Burada gitmek istediğiniz yerin başkanıyla iletişime geçerek ben sizin eyalete gelmek istiyorum, İşte davet atar mısınız gibisinden size davet atarsa bu davetli transfer kısmında geçebiliyorsunuz. Üçüncü aşama ise açık transfer kısmı. Bu aşamada uygun şartları karşılayan oyuncular istediği eyalete transfer olabiliyor. Bazı eyaletlere e, talep fazla olduğu için anında o eyaletin hani açık transferi dolabiliyor. Bilginiz olsun. Çünkü çok fazla belli bir sınır var. 35 kişilik. Ona dikkat edin. Peki transferden önce gücünüzü düşürmeli misiniz? Yani bence gücünüz gitmek istediğiniz eyaletin gücünün altındaysa kesinlikle gücünüzü düşürmeyin. Gitmek istediğiniz eyaletin gücünü kontrol ederek kendi gücünüzle kıyaslayabilirsiniz. Öncü bir eyalete gitmek istiyorsanız mecburen bunu yapmanız gerekebilir. Bilginiz olsun. Şimdi bahsetmek istediğim bir diğer konu arkadaşlar, çantanızdaki hiçbir şey gitmez. Bütün her şey kalır çantanız. Hiçbir şekilde dokunulmaz. Evet, burada gösterdiğim gibi arkadaşlar bu benim korumalı kaynaklarım. Hiçbir şekilde
bu kaynaklarım gitmez. Fakat toplam kaynağım 1.6 iken korumalı 1.3. Yani bu aradaki fark gidiyor. Bilginiz olsun. Sadece korumalı kaynaklar hesabınızda kalıyor. Çok fazla burada kaynak kaybeden arkadaşlarımız oluyor veya çantadaki kaynaklar ne olsa gidecek, ben bunları kullanayım diyen oluyor. Çantanızı kesinlikle dokunmayın. Hiçbir sıkıntı yok. Sadece buradaki korumasız kaynakları kaybediyorsunuz. Bilginiz olsun arkadaşlar. Onun dışında gideceğiniz eyaleti nasıl seçmelisiniz? Yani dediğim gibi en önemli kısım burası. Gideceğiniz eyaletin sadece gücüne bakarak buna kesinlikle karar vermeyin. Bence eyaletin SVS performansına bakın. Eyalette kaç tane aktif güçlü ittifak var, ona bakın. Oyuncular aktif mi? Yönetim nasıl? Kuralları nasıl? NAP düzeni var mı? Etkinliklere katılımları nasıl? Ve hani saat dilimi size uygun mu? Etkinlikleri size uygun olan bir saat diliminde mi yapıyorlar? Bence bunlara önem vermeniz gerekiyor. Orada bir arkadaşınız olabilir, bir tanıdığınız olabilir veya gidip orada bir hesap açıp bilgi alabilirsiniz. Bir kişiye yazıp sorabilirsiniz ama bu ayrımı iyi yapın. Kaos dolu bir eyalete de gidebilirsiniz, sıfırlanabilirsiniz veya etkinlik saatlerinin size hiç uymadığı bir eyalete gidip etkinliklere katılamayabilme durumunuz olabilir. Bunlara dikkat edin. Peki kimler transfer yapmalı? Eğer mevcut eyaletinizde aktiflik azaldıysa, SVS performansından memnun değilseniz veya sıkıldıysanız da olabilir. Hani bir değişiklik istiyorsanız transfer yapabilirsiniz. Ama dediğim gibi gideceğiniz eyaleti bence düzgün seçin, sonra pişman olmayın. Evet arkadaşlar, eyalet transferi hakkında bilmemiz gereken şeylerden biraz bahsettim. Transfer gelince tekrar bir video daha çeker. Değinmediğim konulara da değinirim. Sizlerin transfer hakkında sormak istediği bir soru varsa lütfen yorumlarda sorun. Tek tek cevaplıyorum. Bilginiz olsun. Hoşça kalın.